Güney Amerika'nın gözbebeği olan Arjantin'in resmi olarak konuştuğu dil İspanyolcadır. Ancak ülkede İngilizce de yaygın olarak konuşulmaktadır. Arjantin'in doğu kıyıları Atlantik Okyanusu'na doğru uzanırken ülkenin batısında Şili, kuzeyinde Bolivya ve Paraguay, kuzeydoğusunda ise Brezilya ve Uruguay bulunur. Güney Amerika'nın yüz ölçüm bakımından en büyük ülkelerinden biri olan Arjantin'in nüfusu yaklaşık 46 milyondur. Ülkede Arjantin'in kendi yerlileri haricinde çok sayıda İtalyan ve İspanyollar da yaşar. Arjantin'de yaşayanların %92'si Katolik, %2'si Protestan, %2'si Yahudi, kalan %4'lük kısım ise diğer dinlere mensuptur. Arjantin'in kuzeyinde nemli tropikal iklim, güneyinde çöl iklimi, batısında okyanusal iklim, kuzeydoğusunda ise kurak bir iklim görülür. Arjantin topraklarındaki ilk insan izleri M.Ö. 10.000'li yıllara kadar uzanmakla birlikte bilinen ilk yerleşim yerlerinin kuruluşu 9. yüzyılda gerçekleşmiştir. Güney Amerika kıtası 15. yüzyıldan itibaren Avrupalı sömürge güçleri tarafından işgal edilirken Arjantin topraklarına yönelik ilk İspanyol saldırıları 1516'da Plata Nehri kıyılarını ve ardından 1536'da bugünkü başkent Buenos Aires'e hedef almıştır. Bu başarısız girişimlerden sonra 1580'de işgal edilen Buenos Aires, 18. yüzyılın sonlarına kadar İspanya'nın buradaki sömürge yönetimi kapsamında Peru Genel Valiliğine bağlanmıştır. 1776 yılına gelindiğinde ise bölgede Rio de Plata Genel Valiliği kurulmuş, Buenos Aires'te bu yeni yönetimin merkezi olarak belirlenmiştir. 19. yüzyılın başlarında kıtadaki diğer bölgelerde olduğu gibi Arjantin'de de bağımsızlık hareketleri baş göstermiş ve bu mücadele sonunda 9 Temmuz 1816'da Buenos Aires'te Rio de Plata Birleşik Eyaletleri adıyla kurulan yeni devletin bağımsızlığı ilan edilmiştir. Bu süreç aynı zamanda kıtada bağımsızlığını kazanan diğer devletler Uruguay, Paraguay, Peru, Brezilya, Şili ve Venezuela arasında çeşitli ittifakların kurulduğu ve yeni devletlerin sınırlarının belirlenmeye çalışıldığı bir dönem olmuştur. 1976-1982 yılları arasında dikta yönetimi Arjantin'in tarihi açısından karanlık bir dönem olarak kayıtlara geçmiştir. Bu dönemde on binlerce insan tutuklanarak hapse atılmış, ayrıca 30 bin insan da rejim tarafından katledildiği belirlenmiştir. 1983 yılında yönetim yeniden sivil idareye bırakılmış, 1989-1999 yılları arasında iktidarda kalan Suriye kökenli ve El Turco lakaplı Carlos Menem dönemi Arjantin'in yeniden yapılandırıldığı ve kalkınma hamlelerinin gerçekleştirildiği bir dönem olmuştur. Günümüzde ise Arjantin başkanlık yönetimiyle idare edilen federal bir cumhuriyet olmuştur. Arjantin ekonomisine gelecek olursak, Arjantin, Brezilya ve Meksika'dan sonra Latin Amerika'nın en büyük 3. Güney Amerika kıtasının Brezilya'dan sonra en büyük 2. ekonomisidir. Ekonomi alanındaki inişli çıkışlı grafiğine rağmen ülke genel itibariyle yüksek bir potansiyele sahiptir. Kurşun, çinko, kalay, bakır, demir, petrol ve uranyum gibi zengin yeraltı kaynakları, sahip olduğu nitelikli iş gücü, dünyanın en iyi balıkçılık alanlarından biri sayılabilecek 4700 kilometrelik kıyı şeridi ve daha birçok özelliğiyle Arjantin, önümüzdeki süreçte dünyanın en önemli ekonomileri arasına girmesi beklenen ülkelerden biridir. Arjantin, 1812 yılından bu yana aynı bayrağı kullanmaktadır. Ülkenin resmi bayrağı mavi ve beyaz şeritlerden oluşur. Mavi, umudu ve bağımsızlık için verilen mücadeleyi, beyaz ise barışı ve özgürlüğü simgeler. Arjantin bayrağının ortasında güneş yer alır. Güneş, üretmek, paylaşmak ve yardımlaşmak gibi insani erdemleri temsil eder. Ülkenin alternatif bayrağında güneş yer almasa da tüm resmi toplantılarda ve ulusal seremonilerde güneşin bulunduğu bayrak kullanılmaktadır. Arjantin'in kullandığı resmi para birimi ise Arjantin Merkez Bankası tarafından tedavüle geçirilen Arjantin pesosudur. Arjantin pesosunun uluslararası para kodu ARS şeklinde, sembolü ise yukarıdaki gibidir. Arjantin denildiğinde akla gelen ilk şey başkent Buenos Aires'tir. Buenos Aires kendi içinde çeşitli barriyolara yani mahallelere bölünmüştür. Bu mahallelerin kendilerine özgü özellikleri bulunmaktadır. Palermo, Recoleta, Montserrat ve La Caboca bu barriyoların en ünlüleridir. Bölgeleri, mimari özellikleri, doğal güzellikleri ve eşsiz gece hayatıyla Buenos Aires, Güney Amerika'nın Paris'i olarak anılmaktadır. Arjantin, mükemmel şarap ve et yemeklerinin yanı sıra müziği ve dansı ile de meşhurdur. Ülkenin en belirgin özellikleri arasında gösterilen müzik ve dans, ziyaretçilerin unutulmaz bir tatil yaşamasına olanak sağlamaktadır. Arjantin'de doğan tango, 1880 yılından bu yana yapılan eşsiz bir dans türüdür. Arjantin'in kişiliğini en iyi yansıtan sanat formu olan tango, aşkın vücut bulmuş hali olarak tanımlanmaktadır. Futbol denildiğinde akla gelen ilk ülkelerden biri olan Arjantin, tüm zamanların en iyi futbolcularına ev sahipliği yapmıştır. Dünyanın hayran olduğu Maradona ve Messi, ülkenin kahramanları olarak ilan edilmiştir. Arjantin'de futbol sadece bir spor değil, yaşam tarzıdır. Ayrıca Arjantin'in başkenti Buenos Aires, dünyada en fazla futbol stadyumuna sahip şehirdir. Arjantin'in ismine gelecek olursak, Arjantin 1536 yılında İspanyollar tarafından keşfedilen bir ülkedir. İspanyollar bu toprakların gümüş bakımından zengin olacağını düşündüğünden adının Latince
Latince'de gümüş anlamına gelen Argentum adını vermişlerdir. Bu güzel ülkeyi tanıdığımıza göre gelelim yemeklerine. Arjantin mutfağında Avrupa, Brezilya, Meksika ve Şili mutfağından çeşitli etkiler görülmektedir. Özellikle Fransız ve Brezilya mutfağından etkilenmiş olan Arjantinliler kahvaltılarını Fransızlar gibi sadece kruvasan ve çay veya kahve ile yaparlar. Güne hafif bir kahvaltıyla başlayan Arjantinliler için öğle yemeği çok önemlidir. Akşam yemeklerini normalden biraz geç yedikleri için öğlenleri saat 2 civarı çok kuvvetli bir şekilde yemek yerler. Arjantin'in bazı ünlü yemekleri ise alfajor, facturas, milanesa, asado ve churrasco'dur.